Fırtına Adası'nda son gece. Adriyatik'in hırçın sularıyla çevrili Isola del Destino, o gece her zamankinden daha karanlıktı. Adanın tek yapısı olan taş malikanenin pencereleri, yaklaşan fırtınanın habercisi olan sert rüzgarla sarsılıyordu. İçeride, şöminenin başında oturan 4 yabancı, sessizce birbirlerini süzüyorlardı. Hiçbiri buraya kendi isteğiyle gelmemişti, ancak hiçbirinin de gitmeye niyeti yoktu. Arthur Sterling, eski bir İngiliz diplomat. Soğukkanlı, titiz ve her zaman bir planı olan biri. Elena Volkov, Rus asıllı bir sanat restoratörü. Gözlem yeteneği çok güçlü ve sakladığı bir sırrı var. Marcus Thorne, Amerikalı bir saha mühendisi. Fiziksel olarak güçlü ama vicdan azabı çekiyor. Doktor Aris Kallas, Yunan bir tarihçi. Adanın ve malikanenin karanlık geçmişini bilen tek kişi. Yemek odasındaki uzun masada gümüş şamdanlar hafifçe titriyordu. Arthur, şarabından bir yudum alıp sessizliği bozdu, hepimiz buraya birer davetiye aldık ama ev sahibimiz Bay Moretti hala ortalıkta yok. Bu sizi de rahatsız etmiyor mu? Marcus, yumruğunu masaya hafifçe vurdu. Ben buraya iş konuşmaya geldim Sterling. Adanın restorasyonu için bütçe hazır demiştiniz. Dışarıdaki fırtına gemilerin yanaşmasını imkansız kılıyor. Eğer bu bir şakaysa, hiç komik değil. Elena ise tabağıyla oynamayı bırakıp camdan dışarı baktı. Bu sadece bir fırtına değil Marcus. Bu ada sanki bizi burada hapsetmek istiyor. Doktor Kallas, siz bu yer hakkında ne biliyorsunuz? Neden buradayız? Doktor Kallas, gözlüğünü düzelterek fısıldadı, efsaneler, bu adanın sadece hakikati söyleyenleri serbest bıraktığını anlatır. Bu gece, her birimiz kendi fırtınamızla yüzleşeceğiz. Tam o anda, gök gürültüsü malikanenin duvarlarını inletti ve koca ev karanlığa gömüldü. Sadece şöminenin son közlerinden yayılan cılız kızıllık odayı aydınlatıyordu. Kimse yerinden kımıldamasın, dedi Arthur, sesi bir emir kadar keskindi. Karanlığın içinden bir tıkırtı geldi. Kütüphane kapısı kendiliğinden açılmıştı. Herkes birbirine bakarken, masanın üzerinde duran eski bir gramofon aniden çalmaya başladı. Çalan müzik değil, boğuk bir ses kaydıydı. Hoş geldiniz. Bu gece, aranızdaki haini bulana kadar hiçbiriniz bu adadan ayrılamayacaksınız. Gece ilerledikçe, karakterler arasındaki maskeler düşmeye başladı. Elena, aslında malikaneden çalınan bir tabloyu geri almak için gelmişti. Marcus'un mühendislik projeleri, aslında adanın altındaki gizli tünellerle ilgiliydi. Doktor Kallas ise her şeyi başından beri planlayan o gölge ismin asistanıydı. Arthur, cebinden çıkardığı küçük bir fenerle odayı tararken, hain mi, diye sordu. Buradaki tek hain, gerçeği en iyi saklayandır. Fırtına dışarıda ağaçları kökünden sökerken, malikanenin kütüphanesinde büyük bir hesaplaşma başladı. Her bir karakter, geçmişte işlediği bir günahı itiraf etmek zorunda kaldı. Çünkü kapıların kilitleri, sadece dürüstlükle açılan mekanik bir düzeneye bağlıydı. Güneş, fırtınanın dindiği gri bir sabahla doğarken, malikanenin ana kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. 4 yabancı, yorgun ve bitkin bir halde bahçeye çıktılar. Birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Ada sessizleşmişti. Sahilde onları bekleyen küçük bir sandal vardı. Ancak içlerinden biri, Elena, geride kalmayı seçti. Çünkü o gece öğrenmişti ki, bazı fırtınalar dışarıda değil, insanın kendi ruhundadır. Arthur Sterling, elindeki gümüş tabakayı titreyen parmaklarıyla açtı. Pekala, dedi, sesi her zamanki otoriter tınısını kaybetmişti. Hain arıyorsak, önce dürüstlükten başlayalım. Bu adaya gelmemin sebebi Moretti'nin daveti değil, onun şantajıydı. Elena kaşlarını çattı. Seni neyle tehdit edebilir ki Arthur? Sen kusursuz bir diplomatsın. Arthur acı bir gülümsemeyle cevap verdi, 1994'te, Balkanlardaki tahliye operasyonu sırasında. Bir konvoyu durdurdum. Karşılığında aldığım rüşvet, bugün Londra'daki malikanemi finanse etti. Moretti o geceki telsiz kayıtlarına sahip olduğunu söyledi. Eğer buraya gelmezsem, tüm kariyerim bir gecede kül olacaktı. Marcus Thorne oturduğu deri koltuktan fırladı. Yani hepimiz buraya birer mahkum gibi mi getirildik? Ben de o tünelleri kazarken antik bir mezarın üzerine beton döktüm. Moretti bunu biliyordu. Şirketimin batmaması için sustum. Doktor Kallas, köşedeki gölgeden yavaşça çıktı.
Sadece susmakla kalmadınız Marcus. Siz, bu adanın ruhunu betona gömdünüz. Moretti bir insan değil, o bir aynaydı. Bize kim olduğumuzu göstermek için bu geceyi kurguladı. Tam o sırada, kütüphanenin zemininden gelen mekanik bir ses oda içindeki gerilimi doruğa çıkardı. Halının altındaki gizli bir kapak, yavaşça yana kaydı. Aşağıya doğru uzanan, rutubet kokulu taş basamaklar göründü. Elena, elindeki feneri merdivenlere doğru tuttu. Aşağıda bir ışık var. Ve bir ses. Hep birlikte, sessiz bir mutabakatla aşağı indiler. Bodrum katı, bir sığınaktan ziyade teknolojik bir kumanda merkezine benziyordu. Duvarlarda onlarca monitör vardı ve her birinde malikanenin farklı bir odası canlı olarak izleniyordu. Ancak en ortadaki büyük ekranda tek bir cümle yanıp sönüyordu. Kim ölmeyi hak ediyor? Ekranda 4 isim belirdi. Altlarında ise birer geri sayım sayacı vardı. Marcus, bu bir oyun değil, diye bağırdı. Bu bir infaz. Dışarıdaki yıldırım sesi, bodrumun beton duvarlarında yankılandı. Doktor Callas, monitörlerin arkasındaki bir kabloyu fark etti. Bakın, bu sistem malikanenin ana sigortasına bağlı. Eğer bir isim seçilmezse, şafak vaktinde tüm bina havaya uçacak şekilde programlanmış. Moretti bizi buraya sadece itiraf ettirmek için değil, birbirimizi yok etmemizi izlemek için çağırmış. Arthur, cebinden çıkardığı küçük bir çakıyı masaya bıraktı. Vakit daralıyor. Birimiz feda edilmeli ki diğerleri çıksın. Mantıklı olalım. Ben yaşlıyım, ama nüfuzum var. Marcus, senin ailen var. Elena, sen daha çok gençsin. Elena geri adım attı. Peki ya siz Doktor Callas? Siz neden buradasınız? Hala anlatmadığınız bir şey var. Callas, derin bir nefes aldı. Gözleri dolmuştu. Ben Moretti'nin suç ortağı değilim. Ben onun kurbanıyım. 30 yıl önce bu adada kaybolan o arkeolog. O benim babamdı. Moretti onu buraya gömdü. Ben buraya intikam için geldim, ama görüyorum ki intikam sadece daha büyük bir hapishane yaratıyor. Saat sabaha karşı 4'ü gösterirken, fırtınanın sesi yerini tekinsiz bir sessizliğe bıraktı. Karakterler, o karanlık bodrumda birbirlerinin gözlerinin içine bakarak hayatlarının en zor kararını vermek üzereydiler. Marcus, kimseyi öldürmeyeceğiz, dedi kararlılıkla. Tüneller, beton dökmediğim bir havalandırma boşluğu olmalı. Moretti'nin planını bozabiliriz. Patlama gerçekleşmeden önce kayalıklara ulaşabilirsek, denize atlayıp şansımızı deneyebiliriz. Arthur alaycı bir tavırla gülümsedi. Bu havada o sularda hayatta kalma ihtimalimiz %10 bile değil. Elena öne çıktı. %10, bir katil olarak yaşamaktan daha iyidir Arthur. Gidiyoruz. 4 yabancı, ellerinde fenerlerle malikanenin altındaki dehlizlerde ilerlemeye başladılar. Su seviyesi dizlerine kadar yükselmişti. Arkalarındaki geri sayım cihazının mekanik tik-takları, kalplerinin atışıyla yarışıyordu. Tam çıkışa ulaştıkları sırada, tünelin ucunda bir figür belirdi. Uzun boylu, siyah pelerinli bir adam. Elinde bir kumanda cihazı tutuyordu. Bu, Bay Moretti'den başkası değildi. Tebrikler, dedi Moretti, sesi rüzgarın uğultusuna karışıyordu. Birbirinizi öldürmeyi reddettiniz. Ama asıl fırtına şimdi başlıyor. Çünkü dışarıdaki dünya, burada anlattığınız gerçekleri asla affetmeyecek. Moretti, elindeki cihazın düğmesine bastı. Ama beklenen patlama malikanede değil, açık denizde, onları bekleyen kaçış teknesinde gerçekleşti. Karakterler sahilde, yanan teknenin alevleri karşısında dona kaldılar. Kurtuluş umudu küle dönüşmüştü. Ancak günün ilk ışıkları bulutların arasından sızarken, uzaklarda bir sahil güvenlik botunun ışıkları belirdi. Doktor Callas fısıldadı, onları ben çağırdım. Buraya gelmeden önce polise her şeyi anlatan bir mektup bırakmıştım. Eğer hayatta kalırsak, hepimiz hapse gireceğiz. Ama en azından, özgür olacağız. Arthur Sterling şık ceketini düzeltti, ıslak saçlarını geriye itti ve gülümsedi. Hapishane mi? Hayatımda ilk kez bu kadar hafif hissediyorum. Fırtına Adası geride kalırken, 4 yabancı, artık birbirini dünyanın en yakın dostlarından daha iyi tanıyordu. Arthur Sterling, ısırıcı soğuğa rağmen dik durmaya çalışıyordu. Cebinden çıkardığı son ıslak sigarasını yakmaya çalıştı ama çakmağı ateş almadı. "Biliyor musun Moretti," dedi, sesi rüzgarı delip geçti. "Yıllardır o telsiz kayıtlarının korkusuyla uyuyordum.
Her telefon çaldığında, her kapı vurulduğunda senin gibi bir gölgenin gelip hayatımı yıkmasını bekledim. Ama şu an elimde hiçbir şey kalmadı. Ne itibar, ne servet, ne de yalanlar. Ve garip bir şekilde, artık senden korkmuyorum. Moretti, elindeki kumanda cihazını sıktı. Sen bir suçlusun Sterling. Hepiniz öylesiniz. Adalet mülkün temelidir derler. Ama ben adaletin bizzat kendisiyim. Elena Volkov, Moretti'ye doğru bir adım attı. Gözlerinde ne nefret ne de korku vardı. Sadece derin bir acıma duygusu. Sen adalet değilsin Moretti. Sen sadece kendi içindeki karanlığı başkalarının günahlarıyla besleyen bir asalakasın. Biz bu gece o karanlık odada birbirimizi öldürmeyi seçebilirdik. Ama seçmedik. Senin yazdığın senaryoyu biz yırttık. Sahil güvenlik botu kıyıya yanaşırken, Marcus Thorne'un sabrı taşmıştı. Mühendis elleriyle Moretti'nin üzerine yürüdü. O tünelleri ben kazdım Moretti. Her taşını, her çatlağını biliyorum. Senin bu adayı bir mezarlığa çevirmene izin vermeyeceğim. Tam o sırada Moretti, ceketinin içinden küçük bir tabanca çıkardı. Ancak Doktor Callas, yılların biriktirdiği o soğuk intikam duygusuyla Moretti'nin üzerine atıldı. İki yaşlı adam kumsalın sert kumları üzerinde boğuşmaya başladı. Silahın patlama sesi, fırtınanın son kalıntılarını da dağıttı. Silah sesinden sonra her şey bir anlığına durdu. Dalgalar bile çekilmiş gibiydi. Doktor Callas yavaşça ayağa kalktı. Omuzundan sızan kan, beyaz gömleğini boyuyordu ama yüzünde bir zafer gülümsemesi vardı. Moretti ise yerde, kumların üzerinde yatıyordu. Öldüğü için değil, yenildiği için. Elindeki kumanda cihazı parçalanmış, gücü elinden alınmıştı. Callas, yerdeki parçalanmış kumandayı denize fırlattı. Babamın kemikleri bu adada huzur bulacak, diye fısıldadı. Ve sen, yaşayan bir ölü olarak adalete teslim edileceksin. Botun mürettebatı karaya çıktığında, onları garip bir manzara karşıladı. 4 yabancı, birbirlerine destek olmuş halde sahilin kenarında bekliyorlardı. Kelepçeler takılırken hiçbiri direnmedi. Arthur Sterling, polis teknesine binerken Londra'daki malikanesini değil, ilk kez dürüstçe uyuyacağı o soğuk hücreyi düşünüyordu. Marcus Thorne, karısına ve çocuklarına her şeyi anlatacağı o mektubun ilk satırlarını zihninde yazmaya başlamıştı. Doktor Callas, omzundaki yaraya rağmen başı dik bir şekilde polislere ifade veriyordu. Elena Volkov ise son kez adaya baktı. Çalınan tabloyu geri getirememişti ama kendi ruhunu bulmuştu. Tekne adadan uzaklaşırken, Isola del Destino sislerin arasında kaybolmaya başladı. Fırtına dinmişti. Güneş, Adriyatik'in sularını altına boyarken, adadaki malikanenin pencereleri artık birer canavar gözü gibi değil, terk edilmiş birer anıt gibi parlıyordu. Bu, onların hayatındaki en uzun geceydi, ama aynı zamanda gerçek hayatlarının ilk sabahıydı. Küçük bir kafenin dışındaki masada, saçı sakalına karışmış bir adam oturuyordu. Marcus Thorne, eski heybetini kaybetmiş ama bakışlarındaki o vahşi pişmanlığı dindirmişti. Hapis cezasını iyi halden tamamlayıp çıkan ilk kişi oydu. Masada 3 boş sandalye daha vardı. Güneş batarken, limana yanaşan feribottan zarif ama yorgun bir kadın indi. Elena Volkov, elinde bir resim çantası vardı. Marcus'u görünce duraksadı, hafifçe gülümsedi ve masaya yaklaştı. "Hala aynı ucuz kahveyi mi içiyorsun Marcus?" dedi Elena. Sesi eskisi kadar sert değildi. Marcus ayağa kalkıp ona sarıldı. "Hapishane kantininden sonra bu kahve bana cennet gibi geliyor Elena. Arthur'dan haber var mı?" Elena çantasından bir gazete kupürü çıkardı. Manşette, "Eski diplomat Arthur Sterling cezaevinde hayatını kaybetti," yazıyordu. "Geçen ay," dedi Elena, sesi titreyerek. "Hücresinde huzur içinde gitmiş. Avukatı bana bir not iletti. Notta sadece şu yazıyordu: borcumuzu ödedik, artık özgürüz." O gece adada bıraktığı itibarı, hapisteki son günlerinde kazandığı onurla takas etmiş. İkisi sessizce otururken, sokağın başından bastonuna dayanarak yürüyen yaşlı bir adam belirdi. Doktor Callas, gözleri artık daha az görüyor olsa da, dostlarının kokusunu tanımıştı. "4. sandalyeyi boş bırakmayın," dedi Callas, masaya otururken. "Arthur hepimiz adına o masada oturuyor." Doktor Callas, ceketinin iç cebinden eski, sararmış bir zarf çıkardı. "Bunu Moretti'nin avukatları bana geçen hafta ulaştırdı.
Adam hapiste çürürken bile oyun oynamaktan vazgeçmemiş. Ama bu kez bir vasiyet bırakmış. Zarfın içinden bir anahtar ve bir koordinat kağıdı çıktı. Adanın altındaki betonun içinde gerçek bir hazine yoktu, diye okudu Kalas. Ama malikanenin kütüphanesindeki o sahte duvarın arkasında, her birinizin hayatını geri satın alacak kadar kanıt var, sizi hapseden sistemin çarklarını kıracak belgeler. Markus kahvesinden büyük bir yudum aldı. Yine mi bir oyun, yine mi o adaya döneceğiz? Elena, denizin ufkuna bakarak başını salladı. Hayır Markus, bu sefer geri dönmeyeceğiz. O belgeleri polise biz teslim etmeyeceğiz. Onları yok edeceğiz. Çünkü biz özgürlüğümüzü bir kağıt parçasıyla değil, o gece birbirimizi öldürmeyerek kazandık. Güneş, Adriyatik'in üzerinde son kızıllığını bırakırken, üç eski, yabancı, ellerindeki anahtarı ve koordinatları masadaki mumun ateşine tuttular. Kağıt yavaşça tutuştu, külleri rüzgarla denize savruldu. Arthur artık yoktu. Moretti bir hücrede unutulmuştu. Fırtına Adası ise sadece bir coğrafi koordinattı artık. Peki şimdi ne yapacağız, diye sordu Markus. Elena gülümsedi, resim çantasını açtı ve boş bir tuval çıkardı. Şimdi, dedi, kendi hikayemizi, başkasının dikte etmediği bir dille yeniden yazacağız. Fırtına Adası'nda son gece, aslında fiziksel bir mekandan kurtuluşun değil, vicdani bir esaretin sona erişinin hikayesiydi. Karakterler adadan sağ çıkmışlardı. Ama asıl kurtuluş, birbirlerinin yüzüne 5 yıl sonra utanmadan bakabildikleri o masada gerçekleşmişti. Elena, parlak renkler kullanmıyordu. Fırçası, fırtınanın grisini, denizin derin lacivertini ve şömine ateşinin solgun turuncusunu arıyordu. Ancak resim, beklendiği gibi o korkunç malikaneyi ya da dalgalarla boğuşan sandalı tasvir etmiyordu. Tuvalin merkezinde, 4 el vardı. Birbirine kenetlenmemiş ama bir boşluğa doğru hep birlikte uzanan 4 yorgun el. Avuç içlerinde ise küçük, parlayan birer ışık hüzmesi. Bu biziz, dedi Markus, sesindeki sertlik tamamen kırılmıştı. O gece karanlıkta birbirimizi bulduğumuz an. Elena başını salladı. Moretti bizi birbirimize kırdırmak için o odaya kapattığında, aslında bize en büyük hediyeyi verdiğini bilmiyordu. Bize, bir başkasının günahına bakıp kendi yansımamızı görmeyi öğretti. Bu resmin adı, arınma, olacak. Doktor Kalas, titreyen elleriyle kahve fincanını bıraktı. Benim yolculuğum burada bitiyor dostlarım, dedi huzurla. Yıllarca bu adanın gölgesinde yaşadım. Babamın intikamı benim hapishanemdi. Ama şimdi, o kağıdı yaktığımızda, babamın ruhunun da o kayalıklardan uçup gittiğini hissettim. Yarın Atina'ya, ailemden kalan o eski zeytinliğe döneceğim. Markus, Elena'ya döndü. Peki ya sen, restorasyon işine geri dönecek misin? Elena gülümsedi. Hayır, artık başkalarının eski eserlerini tamir etmekle uğraşmayacağım. Kendi dünyamı kuracağım. Belki bir okul açarım, kim bilir. Çocuklara, fırtınalardan korkmamayı öğretirim. Güneş tamamen battığında, masanın üzerine bir sessizlik çöktü. Ama bu, 5 yıl önceki o ağır, suçluluk dolu sessizlik değildi. Bu, bir görevini tamamlamış insanların paylaştığı o hafiflikti. Garson hesabı getirdiğinde, Markus elini cebine attı ama Elena onu durdurdu. Bakın, dedi Elena, gazete kupürünün arkasındaki küçük bir notu göstererek. Arthur'un avukatı sadece o kısa notu değil, küçük bir banka dekontunu da iletmişti. Arthur, diplomatik dokunulmazlığını ve kalan tüm mal varlığını gizli bir fona devretmişti. Fonun adı, Fırtına Çocukları Vakfı. Arthur Sterling, hayatı boyunca topladığı tüm kirli serveti, adaletin ulaşamadığı mağdur çocuklar için harcanmak üzere bırakmıştı. Son şakasını yine yaptı, dedi Markus gülerek. Hala bizden bir adım önde. 3 eski dost, limanın ışıkları altında birbirlerine son kez sarıldılar. Bir daha görüşüp görüşmeyeceklerini bilmiyorlardı. Belki de bir daha asla bir araya gelmemeleri gerekiyordu. Çünkü onlar birbirlerinin hayatındaki, o gecenin canlı kanıtlarıydı. Elena, tuvalini topladı. Markus, ceketini omuzuna attı. Doktor Kalas, bastonuyla yavaş adımlarla karanlığa doğru ilerledi. Kameranın kadrajı yavaşça yukarı doğru kayarken, karşı kıyıdaki Isola del Destino'nun, Kader Adası, silüeti göründü. Artık orada ne bir ışık yanıyordu ne de bir fırtına uğulduyordu.
Ada, sadece denizin ortasında sessiz bir taş yığınıydı. İnsanlar gider, fırtınalar diner, ama bazı geceler asla bitmezdi. O gece, onların sadece, son gecesi, değil, aslında ilk gerçek uyanışlarıydı.